40 savaş gemisi, hepsi denizin dibinde ve hepsi kayboldu. Bir savaş gemisi kaybolmaz. Binlerce ton çeliktir. Onlarca metre derinliktedir. 80 yıldır aynı noktada yatmaktadır. Ama Java denizinde bir Amerikan denizaltısı US Perch kayboldu. Deniz tabanında izi bile kalmadı. 2017'ye gelindiğinde Güneydoğu Asya'da 40'a yakın savaş gemisi enkazının kısmen ya da tamamen ortadan kaldırıldığı belirlenmişti. Ve bu sadece sayabildiklerimiz. Borneo açıklarında 3 gemi vardı. Dalgıçların isim taktı. Olağanüstü iyi korunmuş Japon nakliye gemileri. Gövdeleri ayakta, güverteleri bütün. Bir yıl sonra bölgeye yeniden dalındığında ikisi %98 ve 99 oranında yoktu. Üçüncüsü bir dalış eğitmeninin ifadesiyle top şeklinde yığılmış bir metal öbeğine dönüşmüştü. Şimdi durup şunu düşünelim. Birileri onları oradan kaldırdı. Parça parça, ay be ay, kimse fark etmeden. Bu videonun sorusu şu: bunu teknik olarak nasıl yapıyorlar? Cevabı sandığınızdan hem daha ilkel hem daha organize. Bu operasyonlarda 2 farklı ölçek kullanılıyor. Birincisi küçük ve gizli. Balıkçı teknesi görünümündeki bir tekne bölgeye geliyor. İçindeki dalgıçlar profesyonel dalış sistemleriyle inmiyor. Paslı bir kompresöre bağlanmış ince lastik hortumlarla suyun altına gidiyorlar. Bu, dalış dünyasındaki en tehlikeli yöntemlerden biri. Hortum kesilirse ya da kompresör durursa derinlikteki dalgıcın hayatı birkaç saniye içinde tehlikeye giriyor. Aşağıda yaptıkları iş gövdeyi parçalamak. Belgelenen yöntemlerden birinde el yapımı patlayıcılar kullanılıyor. Kaynaklarda geçen ayrıntı şu: patlayıcılar kahve tenekelerine dolduruluyor ve geminin gövdesine yerleştiriliyor. Kahve tenekesi. Binlerce tonluk bir gemiyi açmak için. İkinci yöntem ise büyük ve neredeyse açıktan uygulanıyor. Vinçli mavnalar geliyor. Bunların arasında normalde insanların ve deniz tabanının taranmasında kullanılan kepçeli tarak gemileri de var. Bazı ekiplerin kullandığı araçlardan biri yaklaşık 5 tonluk dev bir keski. Çalışma prensibi kaba ama etkili. Keski vincin ucundan aşağıya, doğrudan enkazın üzerine bırakılıyor. Ağırlık gövdeyi kırıyor. Sonra tekrar ve tekrar. Enkaz taşınabilecek büyüklükte parçalara ayrıldığında, vinç bu parçaları deniz tabanından alıp güverteye çıkarıyor. Uzmanların tarif ettiği yöntem tam olarak bu. Enkazı ağır darbelerle parçala, sonra vinçle yukarı çek. Yani deniz altında hassas bir kesim işlemi yapılmıyor. Yukarıdan tonlarca ağırlık düşürülüyor. Bu yöntemin bir sonucu var ve videonun ilerleyen kısmında önemli olacak. Geriye neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Arkeolojik bir yapı, tanımlanabilir bir gövde, incelenebilecek bir savaş alanı. Hiçbiri. Sadece düzleşmiş deniz tabanı. Nisan 2023'te Malezya açıklarında 2 İngiliz savaş gemisinin battığı noktanın üzerinde bu iş için donatılmış Çin bağlantılı bir mavna görüldü. Adı Chuan Hong 68'di. Derin erişimli vinci ve kepçesiyle deniz tabanından metal topluyordu. Altındaki 2 gemi H.M. Prince of Wales ve H.M. Repulse'tı. 10 Aralık 1941'de Japon uçakları tarafından batırılmışlardı. 840 denizci o 2 gemiyle birlikte hayatını kaybetti. Peki bu iş neden yapılıyor? Rakamlara bakalım çünkü mantığı ortada. Büyük bir gemi enkazı. Hurda olarak bakıldığında binlerce tonluk bir metal yığını. Dönemin tahminlerine göre tek bir büyük enkazın hurda değeri 1 milyon Avustralya dolarına kadar çıkabiliyordu. Ama en değerli parçalar genellikle gövde çeliği değil. Yağmacıların ilk hedeflerinden biri çoğu zaman pervaneler. Çünkü o dönemin büyük gemi pervaneleri bronz ve bakır esaslı değerli alaşımlardan üretiliyordu. Bazı hesaplarda bu alaşımların hurda değeri ton başına 2500 doların üzerine çıkıyordu. Sıradan hurda çeliğin kat kat üstünde. Tek bir geminin pervaneleri bile on binlerce dolar edebiliyor. Sonra bakır geliyor. Bir savaş gemisinin içinden kilometrelerce elektrik kablosu geçer.
Bakır, ağırlığına göre çelikten çok daha değerlidir ve geri dönüştürülmesi kolaydır. Ardından pirinç ve alüminyum geliyor. En sonda geriye kalan gövde çeliği. Bu sıralama tesadüf değil, tamamen ekonomik bir önceliklendirme. Vinç başına düşen süre sınırlı, yakalanma riski çalışılan her gün artıyor. Bu yüzden önce çıkarılması en kolay ve en değerli parça alınıyor. Kaynaklarda ekiplerin balıkçı gibi davranarak enkazlardan çelik, alüminyum ve pirinç topladığı anlatılıyor. Önce pervaneler gidiyor. Şunu aklınızda tutun. Yağmacılar tarihe bakmıyorlar. Bir malzeme listesine bakıyorlar. Bu kanalda her çarşamba dünyanın en büyük projelerinin ve yapıların arkasındaki kararları anlatıyorum. Buraya kadar geldiyseniz ve hoşunuza gittiyse abone olabilirsiniz. Şimdiye kadar bu işin nasıl yapıldığını ve ekonomik mantığını anlattım. Şimdi bu yağmanın internette anlatılan özel nedenine geliyoruz ve o meşhur açıklama gerçeğin yalnızca küçük bir bölümünü anlatıyor. Bu konuyu araştırırsanız hemen her yerde aynı açıklamayla karşılaşırsınız. Şöyle anlatılır. 16 Temmuz 1945'te ilk nükleer deneme yapıldı. Ardından yüzlerce atmosferik deneme geldi. Bu denemeler atmosfere radyoaktif izotoplar saldı. O dönemde bazı çelik üretim yöntemlerinde erimiş demire atmosfer havası üflenerek karbon oranı düşürülüyordu. Böylece atmosferdeki radyoaktif parçaların çok küçük izleri üretilen çeliğe karışabiliyordu. Normal kullanımda bunun hiçbir önemi yoktu. Ama çok hassas radyasyon ölçüm cihazlarında sorun yaratabiliyordu. Bir dedektörün çevresindeki malzeme kendi başına radyasyon yayıyorsa, cihazın çok zayıf sinyalleri ayırt etmesi zorlaşıyordu. Bu nedenle nükleer denemelerden önce üretilmiş çeliklere ihtiyaç duyuldu. Buna düşük arka plan çeliği deniyor. Bu malzemenin bilinen kaynaklardan biri 1945'ten önce batmış gemilerdi. Bu açıklamanın bilimsel bir temeli var. Ancak internette anlatıldığı biçimiyle fazlasıyla basitleştiriliyor ve Güneydoğu Asya'daki batıkların neden endüstriyel ölçekte söküldüğünü tek başına açıklamıyor. Bunun 3 nedeni var. Birincisi kobalt 60 zamanla bozunuyor. Kobalt 60'ın yarı ömrü yaklaşık 5 yıl 3 ay. Yani miktarı her 5 yıldan biraz uzun bir sürede yarıya düşüyor. Bu nedenle ilk nükleer denemelerden kalan kobalt 60'ın çok büyük bölümü bugün bozulmuş durumda. Üstelik 1963'te imzalanan kısmi nükleer deneme yasağı antlaşmasıyla atmosferik denemelerin büyük kısmı durdu. Yeni küresel serpinti ciddi biçimde azaldı. İkincisi çelik üretim yöntemleri değişti. Çelik sanayi zamanla Bessemer yöntemden bazik oksijen yöntemine geçti. Yeni yöntemde erimiş metale atmosfer havası yerine yüksek saflıkta oksijen üfleniyor. Bu değişim atmosferden gelebilecek bulaşma yolunu büyük ölçüde azalttı. Üçüncüsü, ölçüm teknolojisi gelişti. Dedektörler ve arka plan sinyalini ayırma yöntemleri geçmişe göre çok daha hassas hale geldi. Şimdiye kadar anlattığım her şey hikayenin internette dolaşan halini kabul ederek ilerledi. Ama bir ayrıntı daha var ve o ayrıntı hikayenin başlangıç noktasını değiştiriyor. Modern çelikte görülen kobalt 60 kirliliğinin tek kaynağı gökyüzü değil. Bugün daha doğrudan bir risk daha var. Hurdaya karışan yüksek aktiviteli radyoaktif kaynakların, yani ömrünü tamamlamış tıbbi ve endüstriyel cihazların fırında yanlışlıkla eritilmesi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bu tür kazaları ayrıca kayıt altına alıyor ve bu yalnızca bir kez yaşanmış bir olay değil. Yani 1945'ten sonra üretilen her çelik radyoaktiftir cümlesi olduğu gibi doğru değil. Ve bugün bu işi yapan laboratuvarlar bir malzemeyi eski olduğu için temiz saymıyorlar. Ölçüyorlar. Bir metalin 1945 öncesine ait olması yalnızca tek bir kirlenme ihtimalini eliyor. Doğal radyoaktiviteyi, yüzey bulaşmasını ya da sonradan maruz kalınan ışınlanmayı elemiyor. Aynı şekilde modern üretilmiş ama dikkatle seçilmiş bir metal de pekala kullanılabiliyor. Yani düşük arka plan çeliği uydurma değil, hala gerçek bir malzeme ihtiyacı. Fakat bu özel kullanım alanlarının toplam talebi, Güneydoğu Asya'daki onlarca geminin endüstriyel ölçekte sökülmesini tek başına açıklayacak büyüklükte görünmüyor. Şimdi asıl noktaya gelelim. Yağmalanan gemilerden biri Avustralya krevözörü H.M. Perch'tü. Endonezya sularında yatıyordu ve endüstriyel ölçekte söküldü.
2017'de yapılan ortak araştırmada geminin %40'ından daha azının kaldığı belirlendi. Bu enkaz üzerine yayımlanan hakemli bir arkeoloji çalışması, düşük arka plan çeliğinin yağmanın ana nedeni olduğu iddiasına temkinli yaklaşılması gerektiğini söylüyor. Çünkü bu özel çeliğe olan talep sınırlı, modern düşük radyasyonlu çelik üretilebiliyor ve gemilerdeki sıradan hurdanın değeri operasyonun ekonomik nedenini açıklamaya zaten yetiyor. Yani cevap, internette anlatılan kadar gizemli değil. Bu gemiler yalnızca laboratuvar için aranan nadir bir malzeme uğruna sökülmüyor. Asıl sebep çok daha sıradan. Metal fiyatları yüksek. Deniz tabanında binlerce ton metal duruyor. Ve çoğu yerde onları durduracak kimse yok. Bu işin boyutu ulaşılabilen kayıtların bile ötesine geçiyor. Videonun başında 40 rakamını verdim. Sonradan bir denizcilik arkeolojisi konferansında sunulan araştırma, gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Savaş gemileri ve bazı savaş sonrası gemiler dahil bölgede en az 48 batık izinsiz biçimde sökülmüştü. Bunların 19'u Malezya sularındaydı. İsimlerden bazıları şunlardı: HM Exeter ve HM Encounter neredeyse bütünüyle sökülmüş. USS Perch tamamen kaybolmuş. HM Electra kısmen kalmış. Hollanda'nın De Ruyter ve Java kravözörleri büyük ölçüde ya da tamamen ortadan kaldırılmış. Amerikan kravözörü USS Houston 1942'de Sunda Boğazı'nda battı. Enkaz yaklaşık 650 denizci ve deniz piyadesinin son dinlenme yeri. Amerikan donanmasının yaptığı araştırmalar gemide izinsiz müdahale izleri bulunduğunu gösterdi. Şimdi asıl soru şu: bunu kim fark etti? Uydular değil, donanmalar değil, sahil güvenlik değil. Balıkçılar. Borneo vakasında yerel balıkçılar enkaz sahasının üzerinde vinç kullanan büyük bir gemi gördü. Durumu bir dalış işletmesine bildirdiler. Ellerindeki video ve fotoğrafları ona verdiler. Malezya'da benzer bir olay yaşandı. Balıkçılar Mamna'yı gördü. Profesyonel bir dalgıç yetkililere haber verdi. Java denizindeki tahribatın gerçek boyutu ise ancak sivil bir girişim sayesinde ortaya çıktı. Hollandalı bir denizcilik anma vakfının finanse ettiği uluslararası dalgıç ve sualtı araştırma ekibi, 2016 yılında bölgeye giderek enkazların hala yerinde olup olmadığını kontrol etti. Devletlerin kendi savaş gemilerinin hala orada olup olmadığını öğrenme yöntemi buydu: gidip bakmak. Ve çoğu durumda yalnızca biri onlara haber verdiği için gidip bakmak. Şimdi işin en tuhaf tarafı, bu gemiler sahipsiz değil. Faal savaş gemilerinin egemen dokunulmazlığı uluslararası deniz hukukunda açık. Batmış savaş gemilerinde ise hukuk daha karmaşık. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve birçok devletin kabul ettiği yaklaşıma göre bir savaş gemisi battığında sahiplik kendiliğinden sona ermiyor. Gemi batmadan önce başka bir devlet tarafından ele geçirilmişse ya da bayrak devleti haklarından açıkça vazgeçmişse enkaz üzerindeki haklarını koruyor. Yalnızca zamanın geçmesi bu hakkı ortadan kaldırmıyor. Yani Java denizinin dibindeki HM Exeter, batışından 80 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da İngiltere'nin hak ettiği bir devlet gemisi. De Ruyter Hollanda'nın, Perch Amerika'nın. Bunlar sahipsiz hurda değil, devlet malı ve çoğu aynı zamanda birer savaş mezarı. Onları kesip satmak, o devletlerin izni olmadan gemilere müdahale etmek anlamına geliyor. Peki neden kimse durdurmuyor? Çünkü hukukun yazılı olmasıyla uygulanabilmesi aynı şey değil. Enkazların çoğu başka ülkelerin kıyılarına yakın sularda bulunuyor. Eski bayrak devleti tek başına gelip müdahale edemiyor. Kıyı devletinin yetkisi ise enkazın konumuna göre değişiyor. Binlerce kilometrelik deniz alanı sürekli izlenemiyor. Kıyı devletlerinin çoğunda bu enkazları koruyacak kaynak yok. Bazen kaynak olsa bile mesele öncelik haline gelmiyor. Bir mavna açıkta günlerce çalışıp ayrılıyor. Geriye kanıt bulmak zorlaşıyor. Çünkü önemli kanıt kesilip götürülen geminin kendisi. İngiltere, Endonezya'dan soruşturma açmasını istedi. Hollanda kendi soruşturmasını başlattı. Avustralya, Amerika ve Japonya'da koruma ve soruşturma girişimlerinde bulundu. Ama enkazlar geri gelmedi. Bu videoya bir gemi deniz tabanından nasıl kaldırılır sorusuyla başladık. Cevap, kahve tenekesine doldurulmuş patlayıcı.
paslı bir kompresöre bağlı hortum, 5 tonluk bir keski ve sabırlı bir vinç, ama asıl kaldırılan şey metal değil. Java Deniz Muharebesi, 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik cephesindeki en ağır deniz çarpışmalarından biriydi. O muharebenin bazı bölümlerini bugün arkeolojik olarak incelemek artık mümkün değil. Çünkü incelenecek malzeme yok. Gemiler eritildi. Bir savaş ancak geriye bıraktığı şeyler kadar bilinebilir. Ve bu durumda geriye bıraktığı şeyler hurda fiyatına eritildi. Bu videodaki her yapı gibi buradaki mesele bir karar. Ama bu kez karar bir bakanlıkta verilmedi. Bir mamlanın güvertesinde verildi. Vinci indirmeye karar veren biri vardı. Ve o kararı verirken altında ne olduğunu biliyordu. En az 48 izinsiz sökülmüş batık. 840 denizci yalnızca 2 gemide. Ve deniz tabanında artık düz bir zemin. Sıradaki videoda Venedik'e gidiyoruz. Şehri denizden koruyan dev bariyerler yıllar sonra tamamlandı ve çalışıyorlar. Ama bariyerler her kaldırıldığında deniz trafiği etkileniyor. Lagünün doğal su alışverişi değişiyor ve işletme maliyeti büyüyor. Yani her seferinde birilerinin oturup şu kararı vermesi gerekiyor. Bugün kapatmaya değer mi? Hollanda benzeri bir kararı belirli koşullarda insandan alıp bilgisayara vermişti. Venedik'te kararı hala insanlar veriyor ve sonuç Hollanda'nınkiyle aynı değil. Sıradaki videoda görüşmek üzere.